evimin dibine arı petek yapmış. Araba fiyatları belki %20, %30 hatta %50'ye kadar değer kaybetti. Google 10.000 personelini işten çıkarttı. Bu yüzden tırcılığı böyle girdim çıktım. Bir senede 200.000 dolar vurdum. Ev almak istiyorum. Yatırım yapmak istiyorum. Bekleyeyim mi, alayım mı? İçinden eğer ki tırcı olmak geliyorsa, bu meslekten hoşlanıyorsan veya tamamen para amaçlı giriyorsan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yanıyoruz. Hava 30 derece. Manzarayı biraz kapıyor gibiyim ama size Amerika'daki genel ekonomik gidişat hakkında video çekeceğim. Nedir bu ekonomik gidişat? Ev piyasası, araba piyasası. Hani Amerika'da Türklerin yaptığı genel işler var ya, mesela yazılımcılık, tırcılık. Bunlar hakkındaki 2022-2023 arası durumu değerlendireceğim. 2023'teki planım ne? Bunu sizle paylaşacağım. Siz de benim kafamda kurduğum planı kopyalayabilirsiniz. Size bağlı. Ama en baştan belirteyim. Ben bir ekonomik danışman değilim, profesör değilim. Sadece senin benim gibi normal düz vatandaşım. Hazır arkada araba varken araba piyasasıyla başlayalım. Biraz güneş geliyor ama. Evet, araba piyasası ne olacak? 2020-2021 yılında Covid'den ötürü tüm dünyada bir araba krizi. Bir saniye. O ne lan? Evimin dibine arı, bakın bunu ilk defa videoda görüyorum. Evimin dibine arı petek yapmış. Şuna bak şuna. Aa, video neyle başladı neyle devam ediyor? Şu kadar, böyle bir yumruk kadar ama benim bunu bir şekilde temizlemem lazım. Neyse videonun ana konusuna devam edebiliriz. 2022 ve 2023'te şu anda araba fiyatları belki %20, %30 hatta %50'ye kadar değer kaybetti. Yani almak istediğiniz araba geçen sene 10.000, 15.000 dolar fazla alıyordunuz. Şu anda çok daha indirimli alabilirsiniz. Peki bu ne demek? Şu anda araban varsa, acil paraya ihtiyacın yoksa satma kardeşim. Neden? Satarsan zararına satacaksın. Veya düşükten satacaksın. Peki abi benim arabam yok, araba almak istiyorum, ne yapacağım? İki durum var. Bir, nakit mi alacaksın? Nakit alacaksan elin rahat. Gideceksin, diyeceksin ki benim 15.000 dolar param var. Bana ne verebilirsin? Sıcak parayı görünce hemen seninle bir anlaşma yapmaya çalışacaklar. Ama nakitin yok, krediyle almaya çalışacaksın. Şu anda kredi faizleri biraz yüksek olduğu için tık fazladan faiz verecekler. Yani ödemelerin bir tık artabilir. Ama bunu nasıl lehine çevirirsin? Nasıl lehine çevirirsin? Galeriye geldim. Bütün gün buradasınız. Belki 3 tane 5 tane müşteri geliyor. Ben alıcı bir müşteriyim. Arabayı almaya geldim. Bana sat kardeşim. Bana iyi fiyat ver. Pazarlık yaparak, indirim isteyerek bunu lehine çevirebilirsin. İkinci olarak ev piyasasına gelelim. Ev almak istiyorum. Yatırım yapmak istiyorum. Bekleyeyim mi, alayım mı? Ben ev alırken mortgage faiz oranları %4, %5 civarındaydı. Hatta benden önce %2,5-3'lere kadar düşmüştü. Ama şu anda %7, %8'lere kadar çıkıyor. Yani düşünün, %2'den almak var, %8'den almak var. 4 katı fazla faiz. Ben ev almak istiyorum, 6 aydır düşünüyorum, 1 senedir düşünüyorum, alsam mı, almasam mı diye soruları olan arkadaşlar için. Öncelikle evi neden almak istiyorsun? Kendin mi yaşayacaksın yoksa yatırım amaçlı mı alacaksın? Kendin yaşayacaksan dışarıda başka yere kira ödemektense ev alınabilir. Ama bazı başka sorular var. Mesela ev aldığın yerde uzun vadeli yaşayacağın kesin mi? Evi çok beğenerek mi alıyorsun? İlerideki evlenme, çoluk çocuk durumu, bunları hesaba katarak mı alıyorsun? Bunların hepsinin mukayesesini yaparaktan ev alabilirsin. Hani faizler yüksek mi? Yüksek. Ama bu senin ev alman için çok büyük bir engel değil. Neden? Sen ev almadın, mortgage'a girmedin, gittin şuradan bir ev kiraladın. Evin kirasıyla ödeyeceğin mortgage'in ücreti muhtemelen çok yakındır. Hani kiralamak yerine öyle bir anda satın almak daha mantıklı bence. Ama yatırım için alıyorsun. Şu anda faizler yükseldi ama emlak değeri onunla paralel şekilde düşmedi.
Yani bu ev %4, %5 mortgage faiz oranı varken 500 bin dolardı. Şu anda %8 mortgage faiz oranı varken bu evin değerinin 450 bin dolara, 400 bin dolara düşmesi lazım ki market, piyasa birbirini dengelesin. Ama öyle bir şey olmadı. Bu değeri satmaya çalışan adam hala aynı ücrete satmaya çalışıyor. Diyor ki mortgage faiz oranı beni ilgilendirmez kardeşim. Benim evimin fiyatı bu. Ne oluyor? Satılmıyor. O zaman şöyle bir taktik düşünebilirsin. Sen bir tane ev beğendin abi. Gideceksin. Baktın ev 3 aydır satılmamış. 6 aydır satılmamış. Bu ne demek? Bu demek ki güç alıcının elinde. Evin fiyatı ne? 100 bin dolar. Diyeceksin ki bak kardeşim sen evini satıyorsun çok güzel 100 bin dolara ama ben sana şöyle 85 bin dolar 90 bin dolar teklif ediyorum. O adam belki satmayabilir. Ne kaybedeceksin? Hiçbir şey. Peki o adamın belki acil para ihtiyacı var. 6 aydır evinin satılmasını bekliyor. Canı sıkılmış artık. Kafanızda rakamlar mantıklıysa alabilirsiniz. Kesinlikle bekleyin demiyorum. Ama acele de etmeyin. Çünkü şu anda evler 3 ay, 6 ay, belki 8 aydır piyasada satılmayan evler var. O yüzden güç sizin elinizde. Size markette bir video çektim. Oraya ışınlıyorum. Oradan gelince devam edeceğiz. 2-3 tane fiyat göstereceğim. Amerika'da ekonominin geldiği son durumu siz kendiniz yorumlayın. Yaklaşık 8-9 ay önce bir Amerika'da enflasyon videosu çekmiştim. Videoma gidip oradan bakabilirsiniz fiyatlara. Şimdi burası aynı market değil ama çok benzer. Size 2-3 tane de fiyat göstereceğim. Farkı siz de görün. 12'li yumurta bakın. O zamanki videoda 12'li yumurtanın en ucuzu 3 dolardı. Şu anda 4.29. 8-9 ay içinde fiyatlarda %30, %40'lık bir artış var. Bazı YouTuber'lar çıkıp diyor ki Amerika'da enflasyon yok. 1 dolar olan şey 1.05 oldu, 1.1 oldu falan. Yalan, doğru değil. Hatta daha da geçmişe giderseniz Dollar Tree videom var. 2021'in sonunda çekmiştim. Orada Dollar Tree'de yumurta satıyordu. 12'lisi 1 dolardı. 1 dolardan 4.30 dolara. Yüzde kaç siz bir enflasyonu hesaplayın ne kadar artmış? Neyse videoya şimdi kaldığımız yerden devam. Yani marketten çıktım da baksana ayağımın dibinde iguana var. Yani aramızda şöyle diyeyim. Aha kaçıyor. Evet gördüğünüz gibi 8 ay önce çekilmiş videomu kullanıyorum. Yumurta fiyatı %30, %40 artmış. Ama 8 ay önceye göre ev fiyatları %30, %40 artmadı. Peki gelelim yazılımcı olma işine, piyasa nedir, işe alımlar nasıl? Belki haberlerde görüyorsunuzdur. Şu anda aşırı bir işten çıkartma var. Bu tüm sektörleri kapsıyor. Sadece yazılım değil. Yani şöyle haberler çıkıyor işte Google 10.000 personelini işten çıkarttı. Bu 10.000 personelin hepsi software yani yazılım üzerine çalışmıyor. Onların içinde muhasebecisi de var, avukatı da var, personeli de var, temizlik görevlisi de var, var oğlu var. Yani 10.000 tane yazılımcı birden işten çıkmıyor. Ama Google bir teknoloji şirketi olduğu için öyleymiş gibi anlaşılıyor. Coding Bootcamp'e gidiyorum. Üniversitede yazılım üzerine çalışıyorum. Türkiye'den buraya geleceğim, yazılımcı olmaya çalışacağım diyen arkadaşlar ne yapmalı? Arkadaşlar şu anda piyasa çok iyi değil. Yani 2020 yılında tüm şirketler yazılımcılara saldırıyordu. Yüksek maaşlar, akıl almaz bonuslar veriyorlardı. Şu anda öyle bir şey yok. İşe alımlar çok yavaş. Neden? Bir resesyon bekleniyor. 2023'te bir ekonomik yavaşlama, buhran bekleniyor. Ama bu demek değil ki yazılımcı olmayın, etmeyin. Sadece eskiden bir ayda, 1,5 ayda işe girerken şu anda 3 ayda, 4 ayda işe girebilirsiniz. Eskiden çok daha yüksek maaşlar beklerken şu anda daha düşük maaşlara evet demek zorunda kalabilirsiniz. Hani bunu la oğlum sen ne bilirsin falan diyecek arkadaşlar için ben sektörün içindeyim. Beni telefonla arıyorlar. Diyorlar ki şurada bir pozisyonumuz var. Gelmek ister misiniz? Başvurmak ister misiniz? Eskiden haftada belki 3-4 tane, 5 tane arama geliyordu. Şu anda haftada bir tane geliyor. Ama dediğim gibi yazılımcı olmak isteyen arkadaşlar gene yazılımcı olabilirler. Sadece şunu bilin ki o beklediğiniz maaştan bir tık daha düşük maaşa evet demek zorunda kalabilirsiniz. İşe girmeniz bir müddet daha uzun sürebilir. Ama
Bunu içinizden gelerek istiyorsanız kesinlikle öneriyorum. Tırcılık Türklerin Amerika'da en çok yaptığı işlerden biri. Çok kutsal bir meslek. Onlar olmasa masaya ekmek, süt, domates hiçbir şey koyamazsınız abi. Düşünün. Mal üretildiği yerde kalır. Şimdi gene tırcılık böyle aşırı herkesin akın ettiği mesleklerden birisi haline geldi. Şu anda tır piyasası da aşırı yavaş. 2020-2021 yılında tırcılar çok para kazanıyordu. Çünkü millet koronadan evine tıkışmıştı, şoförlerin sayısı azalmıştı derken böyle tırcılar birden aylık maaşlarının 2 katını kazanmaya başladılar. Derken herkes tırcılığa akın etti. Diyorlar ki zaten sana yükü vermesek şurada başka bir tane tırcı almak için kapıda bekliyor. Ne oluyor? Şirketler bu sefer fiyatları düşürmeye başlıyor. Aynı zamanda yakıt fiyatları da yükseldi. Bakın, tır sahibisiniz. Size verilen yükün fiyatı düştü. Yakıt fiyatı yükseldi. Ne oldu? Gelir azaldı, gider arttı. Bu yüzden tırcılığı böyle girdim çıktım bir senede 200.000 dolar vurdum gibisinden düşünmemelisiniz. Tırcı olmalı mıyım? Senin tavsiyen nedir? İçinden eğer ki tırcı olmak geliyorsa, bu meslekten hoşlanıyorsan veya tamamen para amaçlı giriyorsan tırcı olabilirsin. Ama bu işe girerken bunun zorluklarını göze almayı kesinlikle aklından çıkarma. Yani bir ay boyunca eve gelmeyeceksin. Her gün tanımadığın insanlarla muhatap olacaksın. Üstün başın yağ olacak, yeri gelecek yağmur, çamur, kar demeden o yükü yükleyeceksin. Hani o filmlerde görüldüğü gibi değil yani. Tıra biniyorsun, ah salla baba salla değil. Sorumluluğun olacak. Düşün ki sürdüğün araba kaç ton? Gecen gündüzün olmayacak. Bunları göze alarak hala tırcı olmak istiyorsan tırcı olmalısın. Öneriyorum kesinlikle. Dostlar, bunlar sadece benim fikirlerim değil. Yani bu ev almak, tırcı olayım olmayayım, yazılıma girsem mi girmesem mi? Bunlar genel olarak benim medyadan okuduğum haberler doğrultusunda size yansıttıklarım. Lütfen bunları tarafsız şekilde yansıttığımı unutmayın. Ben yazılımcıyım, kimse yazılımcı olmasın. Asla öyle bir kafada değilim. Olmak istiyorsan kesinlikle ol kardeşim. Amerika'ya gelmeyin, Amerika battı videosu değil bu. Sadece demek istediğim bazı arkadaşlar Amerika'yı yanlış gösterebiliyorlar. Amerika'da 2 gün çalıştım, BMW aldım. İşte 1 sene tır sürdüm, koskocaman apartman diktim falan. Böyle bir şey yok. Sadece bunları anlayın diye çekiyorum. Samimiyetime lütfen inanın. Videoya bir like atın, yorum bırakın, bildirim zilini açın. Ozfly is out. In audio.